Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları analiz edeceğiz. Bildiğiniz gibi piyasalarda bu ara çok sert düşüşler geliyor ve yatırımcılar panikliyorlar. Acaba paniklemeli miyiz arkadaşlar, yoksa panikleyecek bir durum yok mu? Bunların hepsini sizlerle beraber bu videoda değineceğiz. Aynı zamanda sizlere de güzel bir moral videosu olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar, kripto para alanında bu ara herkeste bir panik hakim ve elindeki altcoin'ler gitmiyor, düşüyor. Acaba daha da düşecek mi şeklinde düşünen de birçok kesim var. Bunların hepsini sizlerle beraber bir analiz edelim. Arkadaşlar, Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyat 111.830 dolar seviyelerinde şu anda ve Bitcoin'de destek olarak da 111.796 dolar bulunuyor. Direnç seviyesi 115.943 dolarda. Bitcoin'de sizlere söylemiş olduğum bir şey vardı. Buradaki haftalık yükselen şu beyaz trend çizgisi var, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun altına kırmadığı süreçte Bitcoin'de ayı sezonuna girdik demek için artık çok erken bir zaman. Bitcoin şu anda baktığımızda akümüle olduğunu gözlemliyoruz. Fakat dediğim gibi buradaki 96.580 dolar seviyeleri asıl kritik seviyeler. Yani ne zaman ki o seviyeleri görürsek ve altına inersek, haftalık kapanış teyit edilirse o zaman panikleyebiliriz. Ama dediğim gibi Bitcoin'de arkadaşlar şu anda tamamen bir akümülasyon süreci olduğunu görüyoruz. Az sonra zaten çeşitli datalarla da bunları sizlere ispatlayacağım. Arkadaşlar, dominansta bir yükseliş başladı. Bu altcoin market cap'te doğal olarak bir düşüş getirdi. Yani Bitcoin'e biraz daha sağlam liman olarak gördüğü için insanlar altcoin'lerini satıp Bitcoin almaya başladılar. Kurumsalların da alımlarıyla beraber Bitcoin'in dominansı tekrardan %58.93'e kadar tırmandı. Fakat dominans da bu, yani artık Bitcoin'de yeni zirveler getirecek mi demek için çok erken. Çünkü gördüğünüz gibi yükselen burada bir kanalımız vardı, şu mor çizgilerden oluşan. Bunun çok dışında yer alıyoruz şu anda. Yani Bitcoin'in aslında dominansı da şu anda akümüle olduğunu söyleyebiliriz. Fakat altcoin market cap'te bu dominans artışı düşüş getiriyor. Yani insanlar şu anda altcoin'lerini satıp USDT'ye ve Bitcoin'e geçtiklerinden dolayı fiyatlarda hafif düşüşler geldiğini de gözlemliyoruz, özellikle altcoin'lerde. Altcoin market cap'e baktığımda gördüğünüz gibi burada bir bölgeyi işaretledim sizlere arkadaşlar. Bu işaretlediğim bölgenin de ne anlama geldiğini az sonra sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar, şu anda altcoin market cap 1 trilyon 550 milyar dolarda ve aslında baktığımızda şuradaki sarı çizgimizi hala kırmadı. Bu haftalık mum arkadaşlar. Hemen günlüğe aldığımızda da onun üzerinde tutunduğunu gözlemliyoruz. Yani altcoin market cap'te her an yukarı yönlü sert bir hareket görebiliriz. Yani altcoin'lerde fiyat artışları görebiliriz. Çünkü burayı gördüğünüz gibi test ediyor, kıramıyor. Aslında çok uzun zamandır burayı test ettiğini gözlemliyoruz. Şuradan da baktığımızda mesela 30 Ağustos'tan beridir, yani neredeyse bir ay olmuş, buranın altına inmeyi deniyor fakat kıramadığını görüyoruz. Hatta aynı hareketi burada da görebiliyoruz. Hemen şurayı temizleyeyim ve az önceki sizlere göstermiş olduğum şu arkadaşlar işaretlediğim bölgenin ne anlama geldiğini de sizlere anlatayım. Arkadaşlar, korku seviyesi kripto paralarda bugün 44 puan seviyesinde, dün 44 puandaydı, geçen hafta 52 puandaydı. Yani insanlar şu anda piyasadan çekinmeye başladılar. Korku seviyesindeler gördüğünüz gibi. Yani bir açgözlülükleri yok. Piyasa gidiyor. Piyasayı kaçırmamam lazım. Bir FOMO dalgası oluşmuyor. Aksine şu anda piyasadaki haberlerde FUD dalgası oluşturucu haberler. Bunları da az sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar, burada aslında son bir yıl içerisinde baktığımızda insanların en çok korkuya kapıldıkları zamanın 27 Şubat 2025 olduğunu ve korkunun zirve yaptığını gözlemliyoruz. 10 puana kadar gerilemiş korku seviyesi burada baktığımızda. Ve bu tarihlerde acaba altcoin'ler neler yapıyordu? Altcoin market cap neler yapıyordu? Bunları şimdi sizlerle beraber analiz edelim. Arkadaşlar, insanların en çok korktuğu zamanda altcoin market cap 1 trilyon dolar seviyesindeydi. Gördüğünüz gibi şu anda %50'nin üzerinde artışlar. Yani neredeyse %55 artmış ve 1 trilyon 550 milyar dolara kadar ilerlemiş.
Burada gördüğünüz gibi altcoin market cap insanlar korktuğunda en dip seviyelerdeydi. Ethereum'da da baktığımızda Ethereum'un fiyatı da 1960 dolar seviyelerindeydi bu tarihte. İnsanların korktuğu tarihte. Şu andaki Ethereum fiyatına baktığımızda 4000 dolarda, hatta zirvesine baktığımızda 5000 dolar. Yani burada insanların korktuğu şu: 27 Şubat'tan sonra arkadaşlar Ethereum'un 2,5x'lik bir, yani yaklaşık olarak 7 ay içerisinde 2,5x'lik bir yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. Burada aslında ufak bir düzeltme geldiğini de gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi düşen trendin altına hala Ethereum kırmadı. Yani bu düşen trendin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hatta burada da bir yükselen trend var. Buraya kadar arkadaşlar inebilir. Ama dediğim gibi buraya kadar inmesi bizleri korkutmaz. 3135 dolardan sonrasında en çok inebileceği yeri ben şu anda Ethereum'un 3135 dolar olarak görüyorum. Buradan da geri yukarı hareketlenmesini beklerim. Yani piyasada maksimum bir korku seviyesi artarsa o zaman ancak inebileceğimiz seviyeyi 3135 dolar olarak sizlere söyleyebilirim. Solana'da da arkadaşlar bunu sizlere aldım. Gördüğünüz gibi Solana korkunun zirve yaptığı zamanda, yani 27 Şubat tarihlerinde 112 dolar seviyesindeymiş. Bunun üzerine Solana 256 dolar seviyelerine çıktı. Buradan da baktığımızda Solana'da da 2,5x'lik yine 7 ay içerisinde bir yükseliş geldiğini gözlemliyoruz. Burada da insanlar, yani 27 Şubat'ta artık bu piyasa battı, bitti, bu piyasadan bir şey olmaz diyen birçok kesim vardı. Fakat gördüğünüz gibi sonrasında bu 2x'lik yükselişler gelince altcoin'lerde tabii ki kripto paralarda 2x düşük bir oran olarak görüyor birçok kişi. Yani 10x, 15x, 20x gibi yükselişler gelmezse o zaman ne anlam var bu anın şeklinde söyleyen de birçok arkadaşımız var. Bunların da zamanının geleceğini söyleyebilirim sizlere. Ama burada şu lafın doğruluğu çok çok ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Warren Buffett'in bir sözü var arkadaşlar. İnsanlar korkarken açgözlü ol diyor. İnsanlar açgözlüyken de korkmaya başla diyor. Burada da mesela şurada maksimum zirveye aldığımda şurada bakalım, insanların açgözlülüğü mesela 9 Ocak 2021'de zirve yapmış arkadaşlar. Buradan baktığımızda 9 Ocak 2021'e insanların açgözlülüğü Ethereum'da bizlere zirve fiyatını getirmiş. Yani zirveye doğru tırmandırmış ama sonrasında gördüğünüz gibi şu düşüş çok sert bir düşüş. Hatta şu şekilde de işaretleyeyim sizlere. Burada insanlar açgözlü olmaya başlıyorlar ve Ethereum'u zirve fiyata kadar taşıyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar 15 Kasım 2021'de buradan baktığımızda korku seviyesi 20 puana kadar geriliyor ve Ethereum'da burada mükemmel seviyede bir dip yapıyor. O şekilde söyleyebilirim sizlere ve 999 dolara kadar, yani 5000 dolardan 1000 dolara kadar geriliyor. Burada işte korku seviyesinin ne kadar önemli olduğunu altcoin'ler için bizlere gösteriyor. Yani korku seviyesi zirve yaptığında o zaman arkadaşlar çekinmeye başlayabilirsiniz. İşte stopunuzu yukarıya taşıya taşıya acaba buradan nereye aşağıya kırılacak şeklinde bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu anda tamamen nötr bir seviyede. Yani insanlar ne korkuyor ne açgözlü. Şu anda bile piyasaya arkadaşlar aslında altcoin'lere ufak ufak yatırım yapılabilir. Ama yatırım aslında en güzel arkadaşlar korku seviyesi tavan yaptığında, yani 10 puan, 15 puan, 20 puanlara kadar gerilediğinde yatırımları maksimuma çıkarmak gerekiyor. Daha sonrasında açgözlülük seviyesi yükseldiğinde artık ondan sonrasında stopunuzu taşıya taşıya ilerlemeniz gerekiyor. Şu anda altcoin'lerde korkulacak bir şey var mı? Baktığımızda altcoin market cap en son korku seviyesinden beri neredeyse %55 artmış ve şu andaki metriklerin hepsini kontrol ettiğimizde işte Ethereum burada arkadaşlar mesela düşen trendin altına inmiyor. Altcoin market cap düşen trendin altına inmiyor gördüğünüz gibi. Bitcoin'in dominansı çok ciddi manada yükselemiyor. Bunların hepsi bizlere İBRE'nin altcoin market cap tarafında olduğunu gösteriyor. Yani Bitcoin'den daha ziyade altcoin'lerde şu anda daha yüksek bir potansiyel barındırıyor.
Coin Market Cap'ten baktığımızda da altcoin sezonunun 100 üzerinden 68 puanı olduğunu ve insanların şu anda kripto RSI'da %36.33'ten aşırı satım bölgesine yakın olduklarını gözlemliyoruz. İşte şu ibre arkadaşlar aşırı alıma doğru kaymaya başladı mı o zaman piyasada FOMO dalgası başlamış demektir. Zaten açgözlülük seviyesi yükselmeye başlar ve piyasada fut haberlerini çok zor görürsünüz o zaman. Şu anda mesela ben piyasaları kontrol ettiğimde fut haberlerini hemen sizlerle paylaşayım. Bu haberler tamamen yatırımcıyı korkutmak için milyar dolarlık satış Bitcoin fiyatında 100 bin dolar tehlikesi büyüyor şeklinde bir haber var. Daha sonrasında baktığımda kaldıraçlı Solana yatırımcıları eridi. Solana fiyatında 200 dolar çok kritik. Yine bu da fut haberi arkadaşlar. Yatırımcıları panikleten haberler. Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık sonrası kripto ATM'leri mercek altında yine bir fut haber. Bitcoin Bollinger Bandları tarihinin en sıkı seviyesinde dev kırılım kapıda. İşte arkadaşlar burada dediğim gibi yatırımcıları çok güzel panikletiyorlar ve ellerindekileri bir nevi kendileri alıyorlar. Zaten kanalımızda arkadaşlar ben sizlerle Mart ayında bir video paylaşmıştım. Hatta bu videonun da arkadaşlar linkini sağ üst köşeye koyuyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Buradan neredeyse 6 ay öncesinde sizlerle paylaşmış olduğum videoda altcoin'ler ne zaman yükselecek açıklıyorum demiştim ve bu tarihte de 27 Ekim tarihini vermiştim sizlere. Hatta şuradan Ethereum'u açtığımda da şu çizginin hala durduğunu görüyorsunuz. Şu beyaz çizgi arkadaşlar 27 Ekim'de benim altcoin'lerde yani o tarihlere doğru ve o tarihlere yakın ya da sonrasında bir ay içerisinde gibi fiyatlarda bir yükseliş beklentim olduğunu söylemiştim. Yani şu anda altcoin'ler aslında makul seviyelerde duruyor ve birçok kişinin de bilmediği bir şey var arkadaşlar. Bizim kanalımızın bildiğiniz gibi Expert Token isimli bir token'ı var. Bu token'da arkadaşlar şu anda dip seviyelerde yer alıyor. Token neredeyse 4x geride şu anda baktığınızda ve neden böyle diye soracak olursanız da Solana'daki beklenen fiyat artışının gelmemesi Expert Token'daki yakımları da biraz yavaşlattı arkadaşlar. Ve yakımlarda şöyle bir müjde verebilirim sizlere. Bildiğiniz gibi şu ana kadar toplamda 270 milyon adet Expert Token yakımı yapıldı ve 50 milyon adet de Aralık ayında yakım yapılacak. Burada otomatikmen maksimum arz 680 milyon adete düşecek. Otomatikmen bu Expert Token'da bir fiyatlanmayı getirecek arkadaşlar. Bundan dolayı da hala sepetlerinde Expert Token tutmayan yatırımcılar varsa MXC borsasından, KCX borsasından ya da Raydium'dan temin edebilirsiniz. Hatta şu anda Solana fiyatı düşük olduğundan dolayı daha yüksek miktarlarda alma ihtimaliniz bulunuyor ve Expert Token arkadaşlar Dextos sitesinde gördüğünüz gibi %99 puan üzerinden %97 güvenlik puanı aldı. Şu anda projenin auditi, KYC'si hepsi onaylı. Likidite yakıldı gördüğünüz gibi. Bundan dolayı da ekibin elinde token bulunmuyor. Tamamen yatırımcıların elinde. Bu token'ın fiyatlanması da kanalın gelişimiyle alakalı. Expert Para kanalı ne kadar gelişirse otomatikmen token'da o kadar fiyatlanıyor. Bundan dolayı da birçok coin soran arkadaşımız var. Hocam işte Expert Token alınır mı şeklinde. Expert Token arkadaşlar 100x potansiyeli taşıyan bir proje. Hatta buradan bizim hedefimiz arkadaşlar şu önündeki 3 tane sıfırı silmesi. Bu 3 sıfırı silerse de 1000x gibi bir oran bile gelebilir Expert Token'da. Çünkü Expert Token para kazanmak için yapılan bir token değil. Kanalın itibarını geliştirmek için yapılan bir token. Bundan dolayı da adeti azaldıkça fiyat yukarı gidecektir. Bu fırsatı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber videomuzun açıklama kısmında MXC borsasına üye olabileceğiniz bir link bulunacak ve videomuzun açıklama kısmında kontrakt adresi de bulunacak arkadaşlar. İsterseniz Raydium borsasından Phantom cüzdanı gibi Solana olan cüzdanlardan da
temin edebilirsiniz swap şeklinde. Arkadaşlar yani piyasada baktığımızda aslında piyasada metrikler olumlu şekilde görünüyor. Gerek Bitcoin'in dominansı, gerek altcoin market cap, gerek Fed'in faiz indirimlerine başlaması, bunların hepsi metrikler olarak olumlu görünüyor. Fakat dediğim gibi şu anda piyasada bir fut dalgası var ve yatırımcıların ellerindeki tokenları satmaları isteniyor bir nevi. Yani fiyat ucuzken zararına satmalarını istiyorlar balinalar. Bundan dolayı da arkadaşlar vadeli işlemler bu zamanlarda biraz riskli. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Piyasa short yönlü biraz daha ilerleyebilir fakat daha sonrasında yukarı yönlü ilerleyeceğini gözlemleyebileceğiz. Fakat likit olmamak vadeli işlemlerde sermayenizi sıfıra indirmemek çok önemli etmenlerden bir tanesi. Eğer spottaysanız da arkadaşlar korkulacak bir durum görünmüyor şu anda. Bundan dolayı da ben yatırımlarımı artırmaya devam ediyorum günlük olarak. Projelere yatırımlar yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi piyasa düşükken yatırımlar yapılır. Piyasa yükseldiğinde yatırımlar satılır arkadaşlar. Tekrar piyasa düştüğünde tekrar yatırımlar yapılır. Yani bu piyasada bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Boğa sezonlarında kar almamız, ayı sezonlarında ise token alımı yapmamız her şeyden önemli etmenlerden bir tanesi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.